Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber örgülerinizde kullanabileceğiniz bu modelin yapımını öğreneceğiz. Yeleklerde, hırkalarda, bluzlerde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz. Yani model hoşunuza gittikten sonra her yerde kullanabilirsiniz bana göre. Gördüğünüz gibi çok zarif ve bir o kadar da kolay modelimiz. Ben burada 4 model çalıştım. Şimdi gösterirken de 2 model üzerinden anlatım yapacağım. Burada angora ip kullandım. 2,5 milimetrede şiş kullandım. Modelimiz bu şekilde. Bir tarafında lastik kullandım. Arka tarafı da gördüğünüz gibi gayet düzgün. Burada da ters örgü görüyoruz zaten bütün ilmeklerimizi. Modelde de anlatacağım. Burası da ön tarafı. Zaten modelimiz dilimli bir model olduğu için ekstra lastik de gerekmiyor çalışmak için. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yani bir yelek başlayacağınız zaman şu bedene ne kadar başlamalıyım diye bir soru soruluyor yani genelde yorumlarda, ama öyle sormamalısınız. Çünkü benim elimden çok sıkıdır. Benim elim çok sıkı gerçekten de. Bu 4 model bakın kaç santim. 2,5 numara şişle ördüm. Lastiğiyle beraber ölçüyorum. Bakın 19 santim bile değil. Başka biri bunu 2,5'la da örse belki 19, 20, 22, 22, 23 santim bile olacak. Gevşek olduğu için eli. O yüzden öreceğiniz yeleğe karar verdiğiniz zaman, ipinizi aldığınız zaman kaç numara şiş kullanacaksanız onunla en az 2 model başlangıç yapın. Hem modeli küçük bir parçada öğrenmiş olursunuz, hem pratik yapmış olursunuz, o sayede eliniz alışmış olur. Hem de o 2 modeli biraz şöyle ilerletin, 2-3 model. Sonra hafiften bir ütüleyin, fazla buhar vermeden ve ölçün, santimleyin. Yani kendi yeleğinize göre, yeleğinizin üstüne koyarak da ölçebilirsiniz. O zaman ne kadar başlayacağınızı kendiniz çok daha kolay hesaplamış olacaksınız. Çünkü dediğim gibi herkesin elinin sıkılığı, gevşekliği farklı. Alacağınız ipin kalınlığı, inceliği, kullanacağınızın şişin kalınlığı, inceliği de farklı. Bu yüzden size nacizane tavsiyem bu şekilde. Bana göre herkes 2 model başlamalı ve bu 2 modelde hem modele eli alışır, yeleğe başladığı zaman herhangi bir yanlış yapmadan, ya örsök olmadan ilerlemiş olursunuz. Şimdi burada yeni bir başlangıç hazırladım ben. Dediğim gibi 2 model üzerinden anlatacağım. Her modelimiz 16 ilmekten oluşmakta. 16, 16, 16, 16 artı 1 ilmeğimiz olacak kenarda. Şurada da 8 ya da 10 tane lastik ilmeği kullandım. Lastiğin kalınlığını kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada da şimdi 2 model için ilmeklerimizi sayalım. Netleştiremedim bir türlü. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. 16, 16 2 model artı 1 ve bir sağdan bir soldan da kenar ilmeğimiz var. Şimdi burada ben ipi ikiye katlayarak başlanan başlangıçtan yaptım ve arkadan ters örerek ön yüze geldim. Ben kenar ilmeğimi hep örmeden alıyorum ama siz nasıl yapıyorsanız öyle devam edebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden almıştım. Bir tane düz ilmek örüyorum.
Bir dolama yapıyorum. Şimdi modele başladık. Bir düz ilmek aldık. Bir dolama yaptık. Benim ilmeklerim sağa doğru şöyle ördüğüm için, bakın sağa doğru görünüm olduğu için 1 ve 2 ilmeği çeviriyorum. İkisini beraber sola doğru kesmiş oldum. Bir dolama yapıyorum. Yine 2 ilmeği çevirerek kestim. Dolamamı yaptım. 1 2 ilmeği çevirerek kestim. Burada 3 ilmek kesmiş olduk. Örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Doladım, kestim. Doladım, kestim. Doladım, kestim. Şimdi yine doluyorum. Burada 3 ilmek keseceğiz. 1 2. Bu 2 ilmeği şöyle şişime yönlerini çevirerek alıyorum. Ortadaki ilmek buraya geldi. En başa geldi. Üçüncü ilmeğimizde ilmeği alıyorum ve diğer 2 ilmeği de üzerinden atlatıyorum. Burada üçlü bir kesim yapmış olduk ve ortadaki ilmek üstte kaldı. Doladım. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi genişletiyorum. Şöyle battığım zaman sağa doğru kesmiş oluyorum. Doluyorum. İlmeklerimi genişlettim. Şöyle batarak kesiyorum. Doladım. Ve üçüncü kez kesmiş oldum. Şöyle baktığımız zaman şurası orta noktamızdı. Üçlü kestiğimiz yer. Doladık, kestik, doladık, kestik, doladık, kestik. 3 oldu. Ve bir tane daha doluyoruz. Bir düz ilmek ördük. Bu bir düz ilmeğimiz şu ortada duran direklerimiz. İkinci modele başlıyoruz. Doluyoruz. Sıradaki 1 ve 2 ilmeğimi çevirdim. İkisini beraber aldım. Doladım. 1 2 ilmeği çevirdim. İkisini beraber aldım. Doladım. 1 2 ilmeği çevirdim ve kestim. Doladım. Şimdi burada da 3 oldu yine kesmemiz. Orta noktaya geldik. Bakın 1 ve ikinci ilmeği genişleterek şöyle şişime taktığım zaman ortadaki ilmek en dışa geliyor. Çevirdim. Şu ilmeği de böyle takabilirsiniz. Ve üçünü beraber aldık. Şöyle de bir düzelttik. Doladım. Sıradaki 2 ilmeği kesiyorum. Birinci kesmem. Doladım. 2 ilmeği kesiyorum. Doladım. Yine 2 ilmeği kesiyorum. Bu da üçüncü kesmem oldu. Doladım. Bir düz ilmek ve bir kenar ilmekle sıramı tamamladım. Modelimizi kurmuş olduk bu sırada. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan artırdığımız ilmeklerimiz de ters, diğer ilmekler de ters ve bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Şimdi üçüncü sıramızdayız. İlk sırada modeli kurduk. Arkadan ters ördük. Geldik. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz.
Bir düz ilmeğimizi hep öreceğiz kenar ilmekten sonra. Dolamamızı da yapıyoruz bir tane. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimizi ördük. Burada üçlü kestiğimiz kısma geldik. Şu ilmeğin üstte kalabilmesi için yine bakın 2 ilmeği şöyle batıyorum, çeviriyorum. Üçüncüye de battım ve bu 3 ilmeği beraber alıyorum. Şöyle de bir düzeltiyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm, doladım, bir düz ilmek ördüm. İlk modeli tamamladık. Dolamamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 burada ipimi alttan bir kat takmışım. Şöyle üçlü kısma geldik. Yine ikisini şöyle battığım zaman ortadaki ilmeği en üste çıkarmış oluyoruz. Üçüncüye de battım ve üçünü beraber örüyorum. 1 2 3 4 5 6 doladım, bir düz ördüm ve bir ters ilmek. Şimdi arka sırada yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Beraber örmeyeceğim, ön sıradan devam edeceğiz. Yani modelimizin 4. sırasındayız. Bütün ilmekleri ters örerek ön sıramıza geldik. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ilmeğimi ördüm, bir doladım. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Modelimizin 5. sırasındayız. 3. sırayla aynı aslında. Şimdi 6 düz ilmeğimizi ördük. Sıradaki 3 ilmeği beraber alacağız yine. Şöyle düzeltiyorum. Gevşetiyorum daha doğrusu. Şöyle yönlerini çevirdim. 3. ilmeğe de battım. Ve üçünü beraber aldım. 1 2 3 4 5 6 dolamamı yaptım. Bir düz ilmeğimi ördüm. İkinci modele geçtik. Doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve sıradaki 3 ilmeği beraber alacağız. Yönlerini çevirdim. 3. ilmeğimi de aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmek ve bir kenar ilmek ördüm. Bu sayede 5. sıramı da tamamlamış oldum. Arka sıramızdan yine bütün ilmeklerimizi ters örelim. Modelimizin 7. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 3. ve 5. sırayla aynı. Düz ilmeğimi örüyorum. Bir dolamamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmeğimi ördüm. Sırada 3 keseceğimiz yere geldik. 2 ilmeğe bu şekilde batıyorum. 3. ilmeğimi de aldım.
ve üçünü beraber kesiyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5, 6 ve bir dolamamı yaptım. İlk modelimi tamamladım. Bir düz ilmeğimizi örüyoruz. İkinci modele başladık. Doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmeğimi de düz ördüm. Sırada üçlü keseceğimiz ilmek var. Şöyle biraz genişletiyorum ki rahat alabileyim diye. Bu şekilde batıyorum. Yönlerini çevirmiş oldum. Üçüncü ilmeğimi de batıyorum ve üçünü beraber aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolamamı yaptım. Bir düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamlıyorum. 7. sıramızda bu şekilde tamamladık. 8. sıramızda yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz ve ön sırada arka sıradan ters örerek 8. sıramızda tamamladık ve ilk modelimizi tamamlamış olduk. Bakın modelimizin dilimleri de gayet düzgün oluştu. Burada ilk sırada model kurmuştuk. Aradaki mesafeyi ördük ve şimdi ikinci modelin kurulumunu da beraber yapacağız. Yani ilk ön sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Modelimizin birinci sırasına dönmüş olduk. Bir ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi. Bir düz ilmek ördüm. Doladım. Bir ve sıradaki ikinci ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini beraber ördüm. Doladım. Birinci ve ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Beraber ördüm, yani kestim. İkinci kesmem. Doladım. Bir, iki ilmeğin yönünü çevirdim ve kestim. Bir dolama yaptım. Şimdi orta noktaya geldik. Yine orta nokta aynı. İlk iki ilmeği bu şekilde bakın. Şöyle bir, iki, ikinciden birinciye doğru batarak yönlerini çeviriyorum. Üçüncü ilmeğimi de yönünü çevirerek aldım. Üçünü beraber örüyorum ve düzelttim. Doluyorum. Şimdi sağa doğru keseceğim için ilmeklerimin yönünü çevirmeden böyle ikinciden birinciye doğru batıyorum. Bir kesmemi yaptım. Doladım. Şöyle gevşetiyorum biraz. İkinci kesmemi yaptım. Doladım. Üçüncü kesmemi de yapıyorum. Doladım. Bir düz ilmek örüyorum. İlk modelimi tamamlamış oldum. Bu aradaki bir tane direğimiz. Bir dolamamı yaptım. Yine iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkisini beraber ördüm. Doladım. İki ilmeğin yönünü sağa doğru, sola doğru çeviriyorum. Kestim. Doladım. Yine sola doğru çevirdim. İkisini beraber aldım. Doladım. Üçlü kısma geldik. Burada ilmek kaçırmıştım. İlmeklerimin yönü değişmiş takarken. İki ilmeği aldım. Üçüncü ilmeğimi de aldım. Üçünü beraber kesiyorum. İpimizin katı kaldı.
kaldı. Doladım. Buradaki bütün ilmeklerin yönünü çevirmişim. Şişe aktarırken. Doladım. Normalde bunlar düzgün geliyor benim örme şeklime göre. Sadece şişe aktarırken değiştirmişim yönünü. Biraz önce fark ettim ilmek kaçtığını. Yine kestim. Doladım. Bir düz ilmek. Bir kenar ilmeğimi ters ördüm. İkinci modelimizi de kurmuş olduk. Anlatacak olursam burada tekrar edelim. Kenar ilmeği örmeden aldım. Bir düz ilmek, bir dolama. Bir kesme, bir dolama. Bir kesme, bir dolama, bir kesme, bir dolama. Yani dolamayla bir düzden sonra bir dolamayla başlıyoruz. 4 tane dolama yapıyoruz. 3 tane kesme yapıyoruz. Ortada 3 ilmeği beraber kestik. Doladık, kestik, doladık, kestik, doladık, kestik ve doladık. Yani yine 3 ilmeği beraber aldıktan sonra dolayarak başlıyoruz ve dolayarak bitiriyoruz. Ortada bir tane düz ilmeğimiz var. Modelimiz bu şekilde tekrar ediyor. Bu birinci sıramızda. Arkadan yine ters örerek geliyoruz ikinci sırada. Burada videoyu başa alarak üçüncü sırada yaptığımız işlemleri tekrar ederek modeli uygulayabilirsiniz. Ben bu iple de birkaç model ilerleteceğim ve ilerlemiş halinde sizlerle paylaşacağım. Burada kullanmış olduğum ipte kesinlikle reklam değildi. Sadece kalınlığını bilmeniz için Nakon'un Rekoru ve 2,5 milimetre şiş kullanıyorum yine. Biraz daha ilerleyelim ve görmüş olduğunuz gibi biraz ilerlettim bu ipimle de. Gayet şık oldu. Diğer ipimize göre bakın biraz dilimlerimiz büyük oldu. Neden? Çünkü bu angora bir ipte ince. Bu da Nakon'un Rekoru'ydu. Bakın santimleyecek de olursam 2 model 9,5 santim geldi. Burada 2 model 8 santim geldi. 1,5 santim fark var iki model arasında, ip arasında. Gördüğünüz gibi başta anlattığım yelek nasıl başlamalıyım diye anlatmıştım size. Buradan farkı görebiliyorsunuz. Öreceğiniz iple tavsiyem her zaman için böyle 2 model başlayın. Kullanacağınız ip ve şişinizle. Daha sonra da bunu ölçü olarak baz alırsınız ve hesaplamanızı doğru bir şekilde yaparsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Kanalıma destek olmak için beğeni, yorum, paylaşım yaparsanız çok memnun olurum. Abone olduğunuz zaman da herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Abone ol butonunun yanında zil işareti var. Ona tıkladığınız zaman da yeni videolarımdan hemen haberdar olabiliyorsunuz. Bu yapacağınız işlemler tamamen ücretsiz. Bana destek veren, izleyen herkese canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.